Dijital CEO ile teknoloji sohbetlerinden merhaba. Bugün sizlerle beraber bir can suyu hikayesi üzerinden dijital iletişim konuşacağız. Konuğum hepinizin çok yakından tanıdığı sevgili Refika. Refika hoş geldin. Hoş bulduk. Refika, 2010 yılından bu yana gazetelerde yazıların var ve bugüne kadar benim bildiğim 5 tane kitabın çıktı. E-ticarete 2014 yılında başladın. Küçücük. Küçücük de olsa başladın. 5 yıllık bir geçmişin oluştu. Ve bugüne geldiğimiz noktada gerçekten her şeyi bana sen söylüyorsun ama can suyu olmak diye. Sen de bize can suyu oldun. Bugün işte bizi izleyenlere onu anlatmak için geldim. Teşekkür ederim. 2014 yılında Refika'dan web sitesinde, e-ticaret sitesinde biz BKM Express kabul edilsin diye can atıyorduk. İşte o gün bizim için senin yaptığında muazzam bir can suyuydu. BKM Express'in bugün Türkiye'nin dijital cüzdanı olmasında 2 milyona yakın kullanıcısı, binlerce işlemiyle Refikadan.com'un da çok büyük katkısı oldu. Biz Refikadan.com'da BKM Express'i gördükten sonra dedik ki Refika ile biz daha çok şey yapmalıyız. Ve işte senin gördüğün can suyu o zaman başladı. Biz de sana Tro ile beraber geldik ve kapını çaldık. Hiçbirimiz Tro'yu senin kadar güzel anlatamadık, senin kadar heyecanlı aktaramadık. İşte şimdi senden bizlere anlatmanı istediğim konu o. Nereden geliyor senin bu Troy sevgin, enerjin? Hadi bize anlat. Nereden geliyor? Benim annem 7 yaşındayken apar topar bomba sesleri, yangınlarla evinden kaçması gerekiyor. Kıbrıs'ta can havliyle. Çünkü Rumlar saldırıyorlar ve 13-14 yaşında tekrar. Ve bunlarla büyümüş bir annenin, ondan sonra kendi imkanlarıyla İstanbul'a gelip doktor olmuş bir annenin çocuğu olarak memleket sevdasının başka bir türlü bir tarafı var. Herkesin tabii ki inancı, milliyetçiliği falan başka yerlerde olur. Benim de kendime has bir milliyetçiliğim var. Ama bu milliyetçilik kanın rengi, tenin renginden, kanın koyuluğundan falan gelmiyor. Benimki bu Anadolu toprakları ve bu topraklarda yüzlerce yıldır var olan kültürlerin birleşimi olduğumuza inanıyorum. Ve bu birleşimin çok kıymetli olduğunu ve bu ülkede üretilen değerin, hizmetin diğer dünyadaki değer ve hizmetlerden çok farklı olduğuna inanıyorum. Ağzına sağlık. İşte ben bu nedenle sen bizim markamızı bizden daha iyi anlatabiliyorsun diyorum. Artık bizim de değil, hepimizin markası. Türkiye'nin ödeme yöntemi dedik. Yola çıktık ama bizler tabii çok profesyonel dilde çok hijyen konuşuyoruz muhtemelen. Çok doğru. Sen o kadar güzel anlatıyorsun ki az evvel anlattığın hikayeyi dinlerken bile tüylerim diken diken oldu. Teşekkürler. Dolayısıyla işte zaten bence işbirliğimizin en güzel tarafı da bu. Türkiye'nin yarattığı değerleri birlikte anlatmak, birlikte paylaşmak lazım. Ama ben burada senin çok özel bir yeteneğini yine paylaşmak istiyorum. Sen dijital iletişim konusunda bugüne kadar yapılanları yazılmayan bir literatürü çok iyi uygulayan birisin. Çünkü stüdyonda da şahit oluyorum. İşine o kadar titizsin ki işte bu da senin bu kadar çok sayıda takipçini ve bu kadar çok iletişim almanı sağlıyor. Şöyle gerçekten hani biz ne yapıyoruz? Yemek yapıyoruz. Ama beni hiç yemek yapmayanlar da takip ediyor. Erkek takipçimiz bazı mecralarda 45'e 55 gibi. Yani 45'i erkek, yemekte genelde başka diğer kanallara baktığınızda 10'a 90. 10 erkek 90 kadın gibi düşünün. Bizde erkek de epeyce var. Eski anlayışlarda işte erkekler tüketmez, dolayısıyla kadını hedeflemek lazım denir ama artık kendi tüketim kararını veren pek çok erkek de var ki beni izleyen erkekler bence biraz daha öyle. Bir de özellikle hani bizim markamızın da hep kalbinin doğru yerde olabilmesi için yeri geldiğinde ayın sonunu getiremediğimiz, yeri geldiğinde bankadan kredi çekerek ayın sonunu becermeye çalıştığımız aylarımız oluyor. Yani bu bilinirlikte, bu tanınırlıkta aslında bunun olmaması lazım diyebilirsiniz. Bunun olmasının sebebi de biz biraz seçici davranıyoruz. Yani bu değerlere sahip olduğunu düşünmediğimiz markalarla, insanlarla ne kadar para verirlerse versinler çalışmıyoruz.
Bu ama başka ne getiriyor derseniz, artık eskiden marka bilinirliği düşüklüğü vardı ülkede. Bu her türlü markada olabilir. Artık pek çok markanın zaten herkes ne olduğunu biliyor. Özellikle dijitalde de. Fakat artık markanın bilinmesi o kadar önemli değil. Artık markanın sevilmesi ve markaya eğer incecik de olsa bir duygusal bağ kurulması önemli. Bunu da yapabilen çok az. Refika, biz seninle 2014 yılından beri işbirliği yapıyoruz. Önce BKM Express'le başladık. Sonra Troy'la işbirliklerimiz başladı. Ama en son yaptığımız birlikte proje, zirveye taşıdık işbirliklerimizi. Fox TV'de Refika ile Öze Dönüş. Bugünlerde her yeni program yayınlandığında muazzam geri bildirimler alıyorsun. Neşen keyfin yerinde, rakamlar, izlenmeler çok güzel. Çok şükür. Biraz da Refika ile Öze Dönüş'le ilgili bugüne kadar hissettiğin ama paylaşmadıklarını bize Bunu söyler size misin? söyleyeceğim, oraya söylüyorum izninizle. Şimdi şöyle bir hadise, ben bu programı yıllardır yapmaya çalışıyordum. Fakat işte bana onu dediler, bunu dediler, insanlar izler izlemez. Bana bir kişi inanılmaz şekilde inandı. O da bu yanımda duran beyefendi Soner Canko. Bu Cansu hikayesi de aslında oradan geliyor. Bu projenin içerisine, yani Öze Dönüş bugün milyonlar izliyor. Sabah reytingleri, yani sabahtan izlenmeleri gece prime time'da izlenen diziler kadar oluyorsa bu beyefendi sayesinde. Dolayısıyla hani onu da birazcık pamukta tutmak gerektiğine inanıyorum. Ben öyle hissediyorum. Bu hani sadece böyle bir iş ilişkisi değil, bu memleketini seven bir insanın bu yolda yoldaş olması diyelim. Proje çok şükür çok güzel gidiyor. Projenin dijitalle bağlantısı da güzel gidiyor. IGTV'yi yeni, mesela IGTV şu an Instagram'ın yükselen trendi ve IGTV'den yaptığımız videoların izlenmeleri epeyce yüksek. Kendin gibi olmayı televizyonun üzerinden de geçirip ve bunun sosyal medyada, yani ikisinin de birleşebileceği bir yer var aslında. Bunun ne kadar televizyoncuların farkında olduğu da ayrı bir tartışma konusu. Hatta böyle bir arena bile yapılabilir bu konuda. Yani televizyon şu an eriyor ama aslında televizyonu o erimeden çıkarabilecek şeylerin var olduğu da bu programın reytinginin bu kadar ekstrem, kimsenin beklemediği kadar yüksek olması aslında onun kanıtı da bir taraftan. Kesinlikle öyle. Bugün sizlere teknoloji iletişimi konuşacağız demiştim. Ama bu teknoloji iletişimini kuru kuru teknoloji değil, bir can suyu hikayesi olarak anlatacağız dedim. Sevgili Refika ile beraber birbirimize nasıl can suyu olduğumuzu, onun teknoloji iletişimindeki becerilerinin bizim markalarımıza verdiği desteği birlikte paylaşmaya çalıştık. Aslında sonuçta hepimiz yemek yemeyi seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Bu ülkemizin yemeklerini seviyoruz. Dolayısıyla bizlerin işbirliği yapması, birbirimize can suyu olmamız da fevkalade güzel. İyi ki varsın Refika. Çok teşekkürler. Siz de iyi. İyi ki Troy'da var. İyi ki böyle yürekli insanlar da var. Bizler ne kadar iyi teknik işler ve profesyonel işler yapsak da onu sevdiren ve güvendiren sen oldun. Sana da çok Teşekkür ederiz. teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Sağ olun. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Görüşürüz. Hoşça kalın.